Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket Cengiz. Daha önce YouTube kanalımda yüz binlerce izlenen elma sirkesi yapımı videoları ve üzüm sirkesi paylaşmıştım. Şimdi de sırada alıç sirkesi var. Zamanı geçmeden hemen satın alıp alıç sirkemizi kurmamız lazım. O yüzden ben de bu ilk video için acele ettim. Ben sirkeyi 2 kilo alıçtan yapacağım. 2 kavanoza kuracağım. Bu ilk videoda sirkenin kurulum aşamalarını söyleyeceğim size. Çünkü zamanı geçiyor. Meraklı olanlar hemen alıç alsın ve kursunlar diye. Turşunun oluşması çünkü 1-1,5 ay sürecek. O zaman bu meyveyi bulamayız. Ben devamını da çekeceğim size ve baştan sona bütün tam bir video olarak yine kanalımda paylaşacağım. Şimdi alıçları 4-5 kez güzelce yıkadım. Süzdükten sonra şimdi yapımına geçebiliriz. Alıç sirkesiyle ilgili birçok video izledim. Çok sirke yaptım ama alıçtan ilk kez yapıyorum. Nardan, çilekten bile sirke yaptım. Acaba meyveyi nasıl, nerelerini kesiyorlar, nasıl yapıyorlar diye merak ettim. Şimdi bazı arkadaşlar direkt eziyorlar elleriyle, öyle çatlatıyorlar alıçları. Bazıları böyle Anadolu'da taşla, pat küt vurarak çatlatıyor. Çünkü içindeki hem faydalı vitaminler çıksın ortaya diye, hem de güzel içine çabuk işlesin, sirkemiz çabuk olsun diye. Ben de böyle gördüğünüz gibi yarım yarım kestim. Bazıları sert, elimle çok ezemedim. Yarım yarım keserek o çekirdek ve iç kısmını ortaya çıkardım. Bakın içi çekirdekli. Ben de hayatımda ilk kez alıç yedim ve çok güzel bir meyveymiş. Hiç almamıştım şimdiye kadar. Sağ olun, sizlerin sayesinde ben de alıç sirkesi kurmuş oldum. Sirkenin yapımı temelde aynıdır ama yaptığımız meyvenin özelliğine göre bazı farklılıklar oluyor. Benim videolarımı izlerseniz istediğiniz her çeşit meyveyle sirke kurarsınız. Sizlere tek tek anlatmaya çalışıyorum. Hatta sirke neden küfleniyor, neden kurtlanıyor, neden sirke anası olmuyor? Bu video içerisinde de hepsini size anlatacağım. Kavanozları yarıdan biraz daha fazla dolduruyoruz. Çok az meyve koyarsanız sirke anası ya da sirke oluşumu biraz riske girer. Meyvemiz biraz bol olsun. Tamamen doldurursak da suya hiç yer kalmıyor. Yarım ya da yarıdan biraz fazla doldurabiliriz. Ben elma sirkemde de üzüm sirkemde de aynı yaptım. Kavanozlara bu kadar yeter. Kalanı yemek için ayırıyorum. Şimdi bu 2 kavanoz için 1 çay bardağı sirke kullanacağım. Yarısını birine, yarısını birine. Daha çabuk fermente olması ve yumuşak olması için de ben bal koyuyorum. İsterseniz şeker koyun. Biraz daha çabuk oluyor. Sirke sineklerini daha çabuk çekiyor, tatlı. Bir de çok tatlı bir meyve olmadığı için şeker ya da bal eklemenizi öneririm. Birer yemek kaşığı da bal koydum, doğal bal. Ben bunca yıldır hiçbir sirkeme tuz koymadım. Hiçbiri de alkole dönmedi. Ama hadi içiniz rahat etsin. Birer çay kaşığı tuz koydum. Şimdi de oda ısısındaki içme suyuyla kavanozları dolduracağım. Birazcık yer bırakalım. Tamamen sıfırlamayın üstten. Çünkü karıştıracağız. Rahat karıştıralım. İçme suyunuz yoksa bildiğimiz musluktan suyu kaynatın. Soğuduktan sonra ilave edin. Diğer sirkelerimde koymadım. Nohut ya da bulgur kullanmadım. Ama çok soruluyor. Burada göstermek istedim. Yine çabuk mayalanması, yani fermente olması için nohut ya da bulgur ekleyebilirsiniz. Ben birer yemek kaşığı kadar güzelce yıkadığım nohutu ilave ediyorum. Milletçe büyük bir sorunumuz da sirkeyi hangi kaşıkla karıştırmalı? Tamam, tahta kaşıkla karıştırılır. Şu an zaten sirke değil, meyve ve su. Ama tahta kaşıkta eğer bakteri varsa daha sakıncalı oluyormuş. Birçok insan bildiğimiz çelik metal kaşıklarla karıştırıyor. Yani ben yüzlerce video izledim. Şimdi kurduğumuz sirkeyi güzelce korumamız lazım. Yavaş yavaş fermente oldukça çünkü böyle minik minik uçuşan birkaç tane sinek gelecek.
Onların larvalarını içine bırakmaması gerekiyor. Sirkemizin de mutlaka hava alması gerekiyor. Ben bu defa gördüğünüz gibi rulo havlulardan kullandım. Hava aldıran bir mutfak bezi koyabilirsiniz. Böyle biraz gözenekli olsun hafif. Ya da tülbent kullanabilirsiniz. Benim daha önceki sirkelerimde hep tülbent vardı da bitmiş tülbentim. Ben de bu şekil kullandım. Ve gördüğünüz gibi paket lastiğiyle sabitledim. Tamamen dış etkenlerden korumak için. Gelelim şimdi diğer aşamaya. Bu da karıştırma. Şimdi neler yaptık? Birincisi meyvelerimizi yıkadık. Sonra şöyle kestik içine güzel işlesin diye. Malzemelerimizi koyduk, doldurduk. Güzelce üstünü kapadık. Artık karıştırarak mayalanmasına yardımcı olacağız. Bir. İkincisi de yukarıda kalan meyvelerin küflenmemesi için karıştırmamız gerekiyor. Fırsatınız varsa sabah akşam ya da her akşam. Çalışıyorum, ben unutuyorum. 2 günde bir de olabilir ama dikkat edin yukarıda kalan meyveler küflenmesin. Özellikle elma sirkesinde bu çok önemli. Çabuk küflenmeye meylediyor. Şimdiki soru, sirkeyi nerede saklayacağız? Karanlık, güneş almayan bir yer olabilir. Çok iyi olur ama havadar olması lazım. Eğer nemli bir yerse bu küflendirir sirkemizi. Temiz, kuru, karanlık bir yer olabilir. Ya da öyle bir yeriniz yok. Direkt güneş almayan bir yere koyun. Benim şimdi size video çekerken kolaylık olsun diye yapacağım gibi büyük bir bez örtün. Sirkeyi karanlıklaştırın. Yani direkt güneş vurmasın. Burada püf noktası bu. Ben her gün sizler için video çekeceğim için ya da birkaç günde bir masanın üzerine koydum. İkinci bir masa kurdum mutfağa. Orada koyu renk bezle onu karartacağım ve size böyle fermente oldukça göstereceğim. Elma sirkesi kadar değerli olan, faydalı olan alıç sirkesini mutlaka yapın. Hiç sirke yapmamış olabilirsiniz. Benim videolarımla birlikte yapın lütfen. En sonuna kadar çekeceğim ve sonuçta sizinle paylaşacağım. Birlikte ilerleriz sizlerle. Instagram'da da story'me koyuyorum. Günlük bu tarz tariflerimi, bazen tabaklarımı, zayıflama sürecimdeki yiyeceklerimi ya da içeceklerimi. Lütfen beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edin. Şimdi bu sabah, daha dün sabah kurdum ben alıç sirkemi, yani ikinci gün. Bakın yanlardan köpürmeye başladı. Ben evdeyim, sabah akşam karıştırıyorum. Hatta bazen yemek yaparken aklıma gelecek, yine karıştıracağım. Sirkelerimi hep öyle yaptım. Şu köpükleri görüyor musunuz? İşte bu mayalanma süreci. Biz karıştırdıkça artık ses verecek bir müddet sonra, böyle foş foş falan ses veriyor. Çok zevklidir sirke yapmak. 10-15 gün içerisinde meyveler dibe çökecektir. İşte biz o zamana kadar karıştırma işlemi yapıyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, bir çiçek, kalp, böcek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. O zaman daha çok kitlelere ulaşabiliyorum ve sevdiklerinizle lütfen tariflerimi paylaşın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Lütfen kanalıma abone olun. Yanında çıkan zil şeklindeki işareti de tümü diye işaretleyin. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.